1950'lerde basit, ikonik tasarımıyla sevilen Transporter serisi, daha sonra sunduğu çeşitlilik, konfor ve yüksek güvenlikle dünyada ticaretin omurgası olur. Bazen tekerlekli bir ev, bazen aykırılığın simgesi olan Transporter, nasıl efsane haline geldi ve orta sınıf ticari araç pazarının en iyi serilerinden biri oldu. Volkswagen Transporter'ın hikayesi başlıyor. Almanya'da endüstriyel gelişmeye hız veren Hitler 1930'larda halkın arabasını üretmek ister. Halkın otomobil sahibi olması ekonomik gelişmişlik göstergesi olarak önemliydi. Hitler bu konuda Model T ile halkın arabasını üretmeyi başaran Ford şirketini örnek alır. Otomobil sektöründe ilk seri üretim yapan şirket olan Ford, Model T'nin fiyatını $350 kadar düşürmeyi başarır. Bu çok ekonomik fiyat sayesinde Amerika'da halkın %46'sı otomobil sahibiyken 1930'larda Mercedes-Benz ve BMW tarafından sınırlı sayıda lüks otomobiller üretilen Almanya'da halkın yalnızca %2'si araba sahibiydi. Almanya'nın da Model T gibi geniş kitlelerin karşılayabileceği bir otomobile ihtiyacı vardı. Hitler bu görevi sıra dışı fikirlere sahip otomobil tasarım ofisi olan Ferdinand Porsche'ye verir. 1936'da Type 1 ortaya çıkar. Modele Almanca'da halkın arabası anlamına gelen Volkswagen ismi verilir. Hitler'in emriyle 1938'de Wolfsburg'da Volkswagen fabrikası inşa edilir ve halkın arabası üretim bandından çıkmaya başlar. Ancak yalnızca 210 adet Type 1 üretildikten sonra Almanya Polonya'yı işgal eder ve 2. Dünya Savaşı başlar. Volkswagen fabrikası ise ordu için askeri araç üretimine yönelir. Savaşın sonlarına doğru Volkswagen fabrikası İngiltere ve Amerika tarafından bombalanır. Ağır zarar gören ve savaştan sonra kısmen onarılan fabrika İngiliz ordusunun kontrolüne geçer. İngilizler işgal edilen bölgede seyahat etmek için otomobile ihtiyaç duyunca Volkswagen fabrikası Type 1 üretimine yeniden başlar. Hala tam olarak tamir edilmeyen fabrikada ayda 1000 otomobil üretim bandından çıkar. 1948 yılına geldiğimizde hala İngilizlerin kontrolündeki Volkswagen'in geleceği belirsizdi. Fabrika, İngiliz motor üreticisi William Rutus'a devralması için teklif edilir. William, Volkswagen Beetle'ın çok çirkin, gürültülü ve itici bir otomobil olduğunu söyler. "Bu arabayı üretmek istiyorsanız aptal bir genç adam olmalısınız" diyerek teklifi reddeder. Bunun üzerine İngilizler Volkswagen'i karşılıksız bir şekilde Ford'a vermeyi teklif eder. Henry Ford II 1948'de Volkswagen fabrikasını ziyaret eder. Fabrika ve otomobil gördükten sonra hayal kırıklığı ile teklifi reddeder. Bu tuhaf arabayı sevemeyen İngilizler fabrikanın kontrolünü Almanlara geri verir. Volkswagen, Heinrich Nordhoff liderliğinde bağımsız bir şekilde üretime devam eder. İngiliz ve Amerikalıların beğenmediği Volkswagen Beetle ilerleyen 30 yılda 23 milyondan fazla satış yaparak döneminin en popüler arabası ve dünyanın en çok satan otomobillerinden biri olacaktı. Savaştan sonra ekonomik olarak toparlanmaya çalışan Almanya ve Avrupa'da ticari araçları olan talep giderek artmaya başlar. Volkswagen de bu talebi karşılayacak bir ticari araç tasarlamaya karar verir. 1947'de Almanya'dan Hollanda'ya Beetle'ı ihraç eden Hollandalı iş adamı Ben Pon, Volkswagen fabrikasına toplantıya gider. Fabrikada mühendislerin malzeme taşımak için ürettiği Plattenwagen, Ben Pon'a ticari araç fikri için esin kaynağı olur. Ben Pon, Volkswagen mühendislerine ilham olacak ilk skeçleri çizer. Ben Pon, 1930'larda Amerikalı mucit Buckminster Fuller'ın tasarımlarından esinlenir. Volkswagen mühendisleri 1949 yılında 3 ay gibi kısa sürede ilk prototipi olan Type 29'u üretir. Aracın dingil mesafesi Beetle ile aynı olur. Araç 1947'de Citroen tarafından pazara çıkarılan Citroen H1 ile şoför koltuğunun ön aksın üzerine yerleştirildiği ilk ticari araçlardan biri olur. Şirketin yöneticisi Heinz Nordhoff'un onayıyla ilk Volkswagen Type 2 1949'da üretim bandından çıkmaya başlar. İlk başta modelin van versiyonu ve 3 sıra sökülebilir koltuklu yarı camlı van versiyonu üretilir. Bir yıl sonra ise 8 koltuklu mikrobas ve pick-up versiyonu da eklenir. İlk yıl 9500 adet Type 2 üretim bandından çıkar. Tüm versiyonlar taşıyıcı anlamına gelen Volkswagen Transporter serisi olarak adlandırılır. Şirket Beetle'da olduğu gibi Transporter'larda da basitliği tercih eder.
Modellerde Biddle'ın 1.1 litrelik hava soğutmalı motoru kullanılır. 1951 yılında şirketin Frankfurt Motor Fuarı'nda tanıttığı özel versiyon adını verdiği Volkswagen Samba büyük ilgi çeker. Yeni eklenen özelliklerle basit bir ticari araçtan lüks bir araca dönüşür. İki farklı renk, alüminyum çizgiler, büyük Volkswagen amblemi ile Samba çok şık görünür. Araç tavanda ve yanlarda bulunan 23 camla gelecekten gelmiş gibi bir görüntüye sahip olur. Basit, kullanışlı, ekonomik transporterlar, küçük esnaflar ve büyük şirketler tarafından büyük talep görür. Type 2'nin Van versiyonu 6000 mark fiyatıyla satışa çıkarılır. Bu fiyat Almanya'da ortalama yıllık maaşın 1,5 katıydı. 4 yıl içinde 100.000 adet satış yapan Transporter, Almanya ve Avrupa'da hızla yaygınlaşmaya başlar ve ticarette çok önemli bir yere sahip olur. Volkswagen yöneticileri ve mühendisleri Transporter'ların müşterilerin istediği her versiyonda üretilebileceğini fark eder. Wolfsburg'daki fabrika talebi karşılamaya yetmeyince şirket 1956'da Hannover'da sadece Transporter'ların üretileceği yeni bir fabrika inşa eder. Hedef günde 250 adet araç üretmek olur. 1956'da Brezilya'daki Volkswagen fabrikası da Transporter üretimine başlar. 1959'da Avustralya'da, 1964'te ise Meksika'da Transporter'ların montajı yapılmaya başlanır. Üretim kapasitesi hızla artar ve 1964'te 1 milyonuncu Transporter üretim bandından çıkar. Ucuz, basit, her türlü iş için kullanılabilen modellerin dünyanın dört bir yanında yollardaki sayısı hızla artar. Satış rekorları kıran halkın arabası Biddle gibi Transporter da halkın ticari aracı olur. Minibüs transporterlar 1960'ların ortasında başlayan geleneksel düzene karşı çıkan hippie hareketinin de sembolü olur. Volkswagen Beetle'ın hippie arabası olması gibi çeşitli figürlerle boyanan Transporter minibüsler de hippie minibüsü olur ve kültürel bir ikon haline gelir. 1960'ların ortasında talep patlaması yaşanır. 14 yılda 1 milyon Transporter üretilirken 1964 ve 67 yılları arasında 3 yıllık süreçte 900.000 adet Volkswagen Transporter üretilir. Şirket artık 17 yıldır üretimde olan Transporter'ı yenileme vaktinin geldiğine karar verir. 1967'de 1.9 milyon adet satılan birinci jenerasyon Transporter yerini ikinci jenerasyona bırakır. Ana tasarım ilk jenerasyonla aynı olur. Dingil mesafesi aynı kalsa da aracın uzunluğu artar. Biraz daha ağırlaşan Volkswagen T2'nin yük kapasitesi 750 kilogramdan 900 kilograma çıkar. Görüşü daha iyi hale getirmek için ilk jenerasyondaki bölünmüş ön cam yerine panoramik tek parça ön cam kullanılır. Bu jenerasyonda kayarak açılan yan kapaklar tüm modeller için standart haline gelir. Araçlarda 1.6 litrelik biraz daha güçlü bir motor kullanılır. Bu motor modele 48 beygir güç verir. Geliştirilen süspansiyonlarla Transporter daha konforlu hale gelir. Bu jenerasyonda en önemli gelişmelerden biri güvenliğe verilen önem olur. 1970'lerin başında otomobillerin yollardaki sayısının hızla artmasıyla kaza ölüm oranları da artmaya başlar. Bu konuda önlem alan Amerikan hükümeti Amerikalı üreticilere güvenlik standardı zorunluluğu getirir. Bu yeni düzenleme Avrupa'ya da yayılır. Volkswagen'de disk frenler, emniyet kemeri ve ön tamponun arkasında kullanılan darbe sönümleyicilerle Transporter'ları daha güvenli hale getirir. Bu jenerasyonda ilk defa açılır tavanlı kamp vanları üretilmeye başlanır. Yeni model tüketiciler tarafından çok sevilir. İkinci jenerasyon Transporter'larda yüksek talep görmeye devam eder ve 1971'de 2 milyonuncu araç üretim bandından çıkar. 1973'te yaşanılan petrol krizi nedeniyle benzin fiyatları fazla yükselince Volkswagen farklı yakıt alternatifleri de test etmeye karar verir. Aynı yıl tamamen elektrikli Transporter geliştirilir. 850 kilogramlık bataryalar araca 70 kilogramlık menzil sağlar. Batarya teknolojisinin gelişmemesi nedeniyle yalnızca 200 adet üretilir. Ayrıca Volkswagen 4x4 Transporter denemeleri de yapar. Araçlar arazi şartlarında test edilir. 15 ülkede montajlanan, dünyanın her yerinde satılan ikinci jenerasyon Transporter'ın üretimi 1979'da durdurulur. Aynı yıl 3. jenerasyon üretim bandından çıkmaya başlar. Yeni tasarım Transporter hayranları için küçük bir şok yaratır.
İlk iki jenerasyonun yuvarlak hatları gitmiş, keskin açılı hatlar gelmişti. Pazardaki diğer modellere benzeyen yeni jenerasyon farklı, ikonik tasarımını kaybetmişti. Transporter sıra dışılığını kaybetse de bu yeni tasarım aracı 80'lere taşır. Araç önceki jenerasyona göre geniş, uzun ve ağır olur. Volkswagen hala hava soğutmalı, arkaya yerleştirilen motoru kullanmaya devam eder. Bu motor daha da ağırlaşan Transporter'ın önceki jenerasyona göre daha yavaş olmasına neden olur. Bu nedenle Transporter pazarda Ford Transit, Renault Trafic ve Mercedes-Benz MB100 ile rekabet edemez hale gelir. Volkswagen, teknolojinin gerisinde kalan hava soğutmalı motor yerine su soğutmalı motor geliştirmekte çok zorlanır. Hava soğutmalı motora sahip Beetle ve Transporter satışları düşüşe geçince Volkswagen büyük bir krizin içine girer. Şirketi kurtaracak hamle çok uzun geçmişi olan iki Alman üretici Auto Union ve NSU'yu satın alarak Audi markası altında birleştirmek olur. Audi'nin teknolojisi, patentleri Volkswagen'e aktarılır ve yeni bir su soğutmalı motor geliştirilir. Audi'nin katkısıyla geliştirilen Volkswagen Golf şirketi batmaktan kurtarır. 1983'te Transporter'ın da hava soğutmalı motoru su soğutmalı motorla değiştirilir ve satışlar tekrar yükselmeye başlar. Bu jenerasyonda Transporter'lar teknolojik donanımlarla donatılır. Hidrolik direksiyon, klima, merkezi kilit sistemi, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar opsiyonel olarak sunulur. Volkswagen, Transporter T4'lerin güvenliğini artırmak için çok ciddi çalışmalar yapar. Araçların ön kısmında oluşturulan darbe sönümleyicilerle çarpışma sırasında yolcu kabininin göreceği zarar en aza indirilir. 1984 yılında Japonya'da Allianz Teknoloji Merkezi tarafından Volkswagen Transporter ve Transporter'a benzer araçlar üreten Mitsubishi L300, Isuzu Cargo Van, Nissan Urvan ve Toyota Lightace kaza testlerine sokulur. Bütün Japon modelleri yapılan testlerde büyük zarar görürken güvenlik konusunda ciddi problemleri olduğunu gözler önüne serer. Testte çok az zarar gören Volkswagen Transporter ise yolcular için maksimum güvenlik sağladığını kanıtlar. Transporter, Ford Transit ile beraber pazardaki en güvenli ticari araç olur. 1985'te turbo şarjlı dizel versiyonlar da seçenekler arasına eklenir. 4x4 modellerde bu jenerasyonda seri üretime geçilir. 180 ülkede satılan Transporter serisi 1986'da 6 milyonuncu satışını yapar. 1990'da 3. jenerasyon Transporter yerini 4. jenerasyona bırakır. Önden motor ve önden çekişe geçirmesiyle tasarım tamamen değişir. Bu yeni motor düzeni Transporter'lara daha iyi bir yol tutuşu, daha fazla motor seçeneği ve daha geniş yükleme alanı sağlar. Ayrıca bu jenerasyon iki farklı dingil mesafesinin sunulduğu ilk jenerasyon olur. 4. neslin sunduğu geniş çeşitlilik Transporter serisinin başarısının önemli bir parçası olur. Volkswagen güvenliğe önem vermeye devam eder ve Transporter 4'ler güvenlik konusunda rakiplerinden önde olmaya devam eder. 1996 yılında makyajlanan seri 13 yılda 1.9 milyon adet satış yapar ve 2003 yılında yerini 5. nesile bırakır. T5 serisi 100'ün üzerinde farklı versiyonla pazarda en çok çeşitlilik sunan ticari araç serilerinden biri olur. Rekabetin arttığı pazarda her müşteriye uygun bir versiyon sunulması satış başarısının devam etmesinde büyük rol oynar. 4. nesil Transporter'lar yan hava yastıkları, sunroof, elektrikli yan kapılar gibi opsiyonlar da sunmaya başlar. 2009 yılında seri makyajlanır ve birçok teknolojik özellikler eklenmeye devam eder. Araç 2008 yılında Euro NCAP güvenlik testinden 4 yıldız almayı başarır. 2004 yılında yılın ticari aracı seçilen Transporter beraberinde birçok ödül de kazanır. Transporter'ların en çok satıldığı pazarlar Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa ve Türkiye olur. 12 yılda 1.6 milyon adet satılan 5. nesil 2015 yılında yerini 6. nesile bırakır. Yeni nesilde daha verimli motorlar kullanılırken sürücü asistanı, acil durum fren sistemi ile güvenlik daha da geliştirilir. Makyajlanan T6 serisi 2019 yılında Cenova Motor Fuarı'nda tanıtılır. Volkswagen, hafif sınıf ticari araç pazarı için Ford ile stratejik ortaklığa imza attı. Yeni nesil Transporter, Ford Transit Custom ile aynı platformda üretilecek.
Ayrıca şirket, sektörde yaşanan elektrikli araç dönüşümünü yakalamak için Transporter'ın elektrikli versiyonu Volkswagen ID. Buzz'un testlerine devam ediyor. 1950'lerde basit, ikonik tasarımıyla sevilen, daha sonra sunduğu çeşitlilik, konfor ve yüksek güvenlik ile 72 yılda 13 milyondan fazla satış yapan Transporter serisi, orta sınıf ticari araç pazarının en iyi serilerinden biri olmaya devam ediyor.